Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. eFootball 2024'te gündemdeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. Geçtiğimiz Perşembe günü gelenler olsun, yarın bizleri neler beklemekte, bu videomuzda onlara değinmeye çalışacağım. Geçtiğimiz Perşembe gelenlerden başlayacak olursak, oyunda 6. sezon başladı ve bu sezonumuz biraz daha uzun soluklu. 6 Haziran tarihine kadar devam ediyor. Ki 6 Haziran tarihine kadar ligler bitmiş olacak, şampiyonlar belli olmuş olacak. Geçen sene şampiyon olan kulüplere göre bedava ücretsiz paket açma hakları gelmişti. Mesela İtalya Ligi'nde Juventus dışında diğer takımlardan herhangi biri şampiyon olduğunda Konami ücretsiz açma hakkını verebiliyor. Inter takımı şampiyonluğa koşuyor. Veyahut da İspanya Ligi'nde mesela Barcelona şampiyon olsa Konami'nin anlaşmalı olduğu bir takım verirdi. Ama Real Madrid'den büyük ihtimalle vermeyecektir. İngiltere Ligi'nde Arsenal şampiyon olursa veyahut da Manchester United, İkisiyle anlaşmalı Konami, o zaman ücretsiz paket açma hakları verebilir. Geçen sene anlaşmalı olduğu takımlar şampiyon olduğunda vermişti. Arsenal belki şampiyon olur mu? Genelde ligin sonlarında bozuyor ama bu sefer iyi devam ediyorlar. Inter'den belki verebilir. Bayern Münih olamadı. Mesela Bayern Münih olsaydı oradan da ücretsiz açma hakkı verebilirlerdi. Yani bu sezon içerisinde şampiyonlara göre de bir şeyler olur mu olmaz mı? İlerleyen haftalarda öğrenebileceğiz arkadaşlar. Bu sezon içerisinde bizleri bekleyen iki kampanyayı Konami aslında paylaştı. Birincisi geldi. Brezilya Ligi ile alakalı bir kampanya dedi Konami, geldi. İkincisi ise arkadaşlar mobilde oyunun 7. yıl dönümü Mayıs ayında. Haziran'ın sonlarına doğru da konsolda yıl dönümü var arkadaşlar. Tabii o böyle 30. yıllara doğru falan gidiyordu. Orada sayı yüksek ama mobilde 7. yıl dönümü Mayıs ve Haziran ayları yıl dönümü kampanyalarının olduğu aylar. Geçen sene Mayıs ayının ortalarında gelmişti bu kampanya ve geçen seneki hediyelere baktığımızda bu sene de yine coşkuyla kutlayacağız diyor Konami. Geçen sene Showtime kartlar böyle yeni çıkmıştı. Bruno Fernandes'e Showtime kartı hediye edildi. eFootball parası günlük giriş olarak 300 verilmiş. Player of the Week'ten biraz daha fazla ücretsiz açma hakkımız vardı. 120 futbol parası hedeflerden GP, antrenör gibi hediyeler verildi. Epic paketten, Showtime paketten ücretsiz birer tane açma hakkı. Garanti Epic değil ama ücretsiz açma hakkı vermişlerdi. Geçen sene bu şekilde kutladılar arkadaşlar. Bu tarz belki keşke bundan daha güzel bir kampanya Mayıs'ta karşımızda olsa. Henüz daha bu senenin hediyeleri, kampanyaları bilinmemekte arkadaşlar. Ancak geldiği zaman öğrenebileceğiz. Perşembe günü Konami gelecek bazı efsane futbolcuları, epik futbolcuları bizlerle paylaşmıştı arkadaşlar. Videoda paylaştıkları var. Luis Figo, Kluivert gibi isimler. Bir de yazılı olarak paylaştıkları var. Saviola, Lam, Albertini. Philipp Lahm oyunda olmayan ve çok istenen sağ bek oyuncularından bir tanesiydi ve sonunda oyunumuza eklendi arkadaşlar. 6. sezon içerisinde Lahm gelecek. Tabi Haziran ayına kadar bu sezon devam ediyor. Bakalım hangi hafta gelecek. Bir yandan da Albertini. O da oyunda daha önce yoktu. Lahm'la Albertini oyuna yeni eklenen efsane futbolcularımız. Bugün Brezilya Ligi'nde de yeni sezon başladı arkadaşlar. Tabi Santos yok. Oyunda da Brezilya 1. Lig takımlarına baktığımızda Santos küme düştüğü için Santos'u oradan kaldırmışlar arkadaşlar. Ve bununla alakalı da bir kampanya var. Oyuna girdiğimizde bu hediyeleri alabilmekteyiz. Buradan 3 tane ücretsiz açma hakkı veriliyor. 2 tane 5 yıldızlı, bir tane 4 yıldızlı futbolcu bulunuyor ama seviyeler düşük. Ancak yeni başlayan hesapların işine yarayabilir ya da etkinliklerde işimize yarayacak futbolcular. Güçlendiricili menajerler eklendi. Şimdi Zico vardı orada. Zico şu an hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Çünkü onun takım oyu tarzı 83. Şu an oyuncuların maksimum en yüksek güce çıkaran isimler 88'lik menajerler. L Roman Market'te satılıyor. Bir de 500 futbol parasına 2 tane menajer satmaya başladı Konami. Şu an top çevirme Guardiola var ya da hızlı kontratak Xabi Alonso. Xabi Alonso seviyeleri biraz daha fazla arttırmakta. Çünkü hızlanma değerini her futbolcunun +1 arttırıyor. Ondan dolayı bazı futbolcuların genel seviyesi de artmakta. Hani her ikisini kıyasladığımızda ben birkaç farklı hesapta da kıyaslama yapmıştım. Lahmacun'da olsun, kendi hesabımda. Xabi Alonso biraz daha fazla yüksek kolektif güce çıkarmakta. Ama buraya diğer oyun tarzlarında da menajerler aslında eklemeleri lazım. Mesela uzun topla kontrada oyunda tercih edilen oyun tarzlarından bir tanesi. O eksik. Onu da aslında ekleseler gayet güzel olur. Geçtiğimiz Perşembe günü yeni adaylı sözleşme paketleri geldi. 3 tane en yüksek seviyeli pakete baktığımızda ne yazık ki öyle 100 seviyeli, 99 seviyeli futbolcular yer almamakta. Alaba var, çok yüksek seviyeli, 98'e kadar çıkıyor. Cancelo var, belki bek futbolcusu ihtiyacımız varsa alınabilir. Giroud'un kaleci kartını eklemişler. Santrafor ama kalede de oynayabiliyor tabii. Kalede seviyesi çok yüksek değil, belki eğlence amaçlı
kullanılabilecek isimlerden birisi. Bugün biteceklere baktığımızda pazartesi günü gelen Manchester United epik paketinin bugün son günü. 103 Casemiro, 102 seviyeli diğer epikler yer alıyordu. Etkinliklere baktığımızda ortaklaşa maç etkinliği perşembe günü geldi. Özellikle de antrenör hediyesi var. E-futbol parası hediyesi verilmemekte. Temalı etkinlik. Buradan 50 futbol parası kazanıyoruz. Oynamayırsak 50 futbol parasını alabiliriz. Tur etkinliği, GP pozisyon antrenörü kazandığımız kısım. Ve bu önemli arkadaşlar. Ondan dolayı da ben ünlem işaretleri koydum. Eğer tamamlamadıysanız bunu bugün tamamlayabilirsiniz. Çünkü bugün son günü. 1000 etkinlik puanına gelmek yeterli. 5000 e-futbol puanı veriyorlar. 5 tane Manchester United normal kartlarından oyuncu. Önemi şu arkadaşlar. Bu etkinliği tamamlayanlara Round 2 gelecek. Yarın Round 2 geliyor. Bu etkinliği tamamlamazsak yarın bizde Round 2 gözükmez. Yarın gelecek Round 2 için bunun kesinlikle tamamlanması gerekmekte. Perşembe gelen epik pakete baktığımızda 2 tane epik paket var. Gerrard 104 seviyeye kadar çıkmakta. Alexander-Arnold 102. Kaleci Seaman da 101 seviyeye ulaşıyor. Perşembe gelen Player of the Week beklenen oyuncuların yer aldığı bir Player of the Week'te birkaç tane böyle sürpriz isim oldu. Oyuncuların maksimum seviyeleri bunlar. Player of the Week güçlendiricileri oyuncunun formu A olduğunda en iyi çalışmakta. B olduğunda da çalışıyor ama C'de, D'de, E'de hiç çalışmamakta arkadaşlar. Güçlendirici Player of the Week'ler özellikle de ligler bittiğinde güçleri azalacağı için seviyeleri düşecek. Ki C formunda falan geldiğin zaman da güçleri düşmekte, seviyesi düşmekte. Yani şu an bu hafta örneğin Nico Williams 100 seviye. Fakat haftaya pat C formunda olduğunda seviyesi düşecek. Perşembeye kadar süresi olan etkinliklere baktığımızda 2 tane temalı etkinliğimiz var. 50-50 futbol paraları verilmekte. Şu an oyundan 3 tane etkinlikten 150 futbol parası alabiliyoruz. Altın golden de antrenör kazanıyoruz arkadaşlar. Turet 2 tane Player of the Week açma hakkı veren etkinliğimiz var. Oynamadıysak her ikisini de oynayarak az önceki o gösterdiğimiz Player of the Week'ten ücretsiz açılımlar gerçekleştirebiliriz. Ligime eklenen yüksek seviyeli isimlere baktığımızda Seedorf eklendi. Zinchenko'nun bu kartı 100 seviyeye kadar çıkıyor arkadaşlar. Kaleci Sommer var. Yarın geleceklere baktığımızda pazartesi etkinlikleri Manchester United'ın Round 2'si gelecek arkadaşlar. Az önce dediğim gibi bugün süresi bitecek olan Round 1'i tamamlayanlara Round 2 gelecek. Epik paket geliyor ve son olarak Open Championship ile alakalı bir etkinliğimiz var. Hemen detaylara geçecek olursak Manchester United'ın Round 2'si yarın gelecek diyoruz arkadaşlar ama hediyeler ne? 50 futbol parası var. Ben ondan dolayı yani bitirmenizi öneriyorum. En azından 50 de olsa buradan futbol parası alabiliriz. Yanında 3 tane 10.000 DP. Yarın Round 2'den bunları kazanıyoruz. Bir de Open Championship denen bu turnuvanın son kez Round 1'i geliyor. 4 defa Round 1 gelecek dendi ve bu son artık arkadaşlar. Bir daha bu turnuvanın Round 1'i olmayacak. Round 2'si olacak. Round 3'ü var ama Round 1'i önemli. Çünkü buradan 50 futbol parası kazanıyoruz. 1000 futbol puanı yanında GP beceri antrenörü. Yani Manchester United'dan ve buradan yarın 50-50 100 futbol parası kazanabiliriz. Yarın gelecek oyunculara baktığımız zaman İspanya Ligi hücum epik paketi gelecek ve içerisinde yer alan renkli kartlar Griezmann önemli bir isim. Vinicius Junior o da çok önemli futbolcu. Ferran Torres'i Konami yüksek seviyeli yapmakta. Nico Williams var. Onun da ilk seviyesi Ferran Torres'le aynı yüksek seviyeli. Veyahut da sağ açık futbolcusu Siankov, Ocampos, Charlotte var eski Trabzonsporlu ve son olarak Sergio. İlk seviyeler 81 ve üzerinde, maksimum seviyeler gayet güzel olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Maksimum seviyelerini yarın inceleyebiliriz. Yarın öğrenebilmekteyiz. 88 menajerde kaç seviyeye kadar ulaşacak? Ama Griezmann'la Vinicius Junior çok yüksek seviyeli olacaklar. Yarın peki hangi epikler gelecek? Büyük ihtimalle bu 3 epik futbolcuyu göreceğiz arkadaşlar. Konami tanıtım videosunda da bu isimlere yer vermişti. Saviola'yı yazılı olarak da paylaşmıştı. Bir de videolarında da gösterdiler. Hatta ilerleyen dönemlerde Romario'nun yine bir kartı gelecek. Fakat çok yüksek seviyeli olur mu bilinmez. Barcelona kartı değil çünkü. Yarın Saviola, Luis Figo ve Patrick Kluivert beklenmekte. Ara ara gelmeyen güçlendiricili epik futbolcuları da paylaşıyorum arkadaşlar. Gelenleri de çıkardım. Gelmeyenlere baktığımızda kalanlar kimler? Belletti, Julio Cesar, Schneider'in Real Madrid kartı, Saviola gelecek. Geldiğinde çıkaracağız listeden. Steven Gerrard'ın ülke takımı formalı kartı gelmedi. Liverpool takımı formalı geldi. Lizarazu, Paulo Sergio, Mertes Aker, Adams, Nesta'nın Lazio kartı, Luis Figo yarın gelecek büyük ihtimalle. Nedved'in ofansif orta saha kartı, Robson, Matheus'un milli takım, Michael Owen'ın Liverpool kartı. Burada mesela Michael Owen dikkat çeken isimlerden birisi. Van Buiten, Cordoba, Kluivert, Rosicki, Otto,
Roma ile alakalı da ilerleyen dönemlerde yine Round 1, Round 2'li turnuva, mağazaya oyuncu, epik paket gelecek arkadaşlar. Oyuncular eklendi ama ne zaman geleceği paylaşılmadı. Aynı Arsenal'da, Manchester United'da, Barcelona'da olduğu gibi hem epik paketleri hem mağazaya oyuncuları, eFootball puanı hediyesi gibi aynı şeyler olacaktır. Bayern Münih ve Almanya'nın efsane iki ismi Matheus ve Beckenbauer'un da güçlendirici epik kartları yine gelmedi. Bu isimler de ilerleyen dönemlerde, ilerleyen aylarda ya da haftalarda gelmeleri gerekiyor. Bizlerle alakalı gelenler, geleceklere değindik arkadaşlar. Biraz bizlerin dışında da oyunda bazı gelişmeler var. Onlara değinelim istiyorum. Mesela Meksika ve Amerika bölgelerinde yaşayan kullanıcılar için veyahut da oyuna başlarken Meksika Amerika'yı seçsek de büyük ihtimalle olacaktır. Bir turnuva var. Ama sonunda gerçek para ödülü var. Bayağı dolarlı para ödülü arkadaşlar. Yine roundlar falan var. Perşembe günü Konami böyle bir turnuvanın geleceğinden bahsetti. Ben de oyunda baktım yok. Sonra baktığımızda bu Meksika ve Amerika bölgesi içinmiş. 11 Nisan tarihinde hatta başladı. Round 1 iki kısımdan oluşuyor denmişti. 2 hafta boyunca. Sonra finallere doğru gidiliyor. Meksika Ligi takımları seçilmekte. Keşke herkese açık böyle oyun içerisinde turnuvalar falan olsa. Şampiyonlar Ligi'nin hakkı tamam Konami'de değil de kendi de o tarz böyle bir şeyler yapsa keşke. Eğlenceli oynayabilsek, gruplar olsa. Ligim var sadece. Hani bunu daha farklı formatta da yapabilir. Ve burada ödüllere baktığımızda evet para ödülleri burada. Birinci 3600 dolar. Tabi dolar şu an kaç? Ben pek son halini bilemiyorum ama 30'la falan çarpsak arkadaşlar 100 bin lira falan. İkinci 2000 dolar. Hadi 30'la çarpalım 60 bin lira. Yani bizim paramız da yine iyi paralar. Burada 200 dolar diyor. Bir Türkçe'ye çevirelim. Bu 200 doları kime veriyor? Bu Türkçe hali böylemiş. İspanyolca. Bu görsel o zaman. Çeviremiyor. Ben merak ettim arkadaşlar. Fase de Grupo ne acaba? 200 doları kimlere veriyor? Herhalde gruptaki yer alan herkese veriyor olabilirler. Fase de Grupo'yu çevirdiğimizde grup aşaması. Grup aşamasına kalanlara demek ki veriyorlar. Sonra sıralamalarına göre ilk 8'e giren 4'e, 3'e, 2'ye, 1'emiş. O anlamda paraları bu şekilde dağıtıyorlarmış. Bir de arkadaşlar oyunda yine biz görmeyebiliriz. Eskiden hatırlarsınız ben de paylaşmıştım. Japon oyuncular eklenmişti. Çok düşük seviyeli ama çok böyle sıra dışı gol sevinçleri vardı. Bu Japon futbolcular arkadaşlar ilginç gol sevinçleri vardı. Benim bilgisayarda da bu video hala duruyor. Ben bu gol sevincini beğenmemiştim ama. Mesela burada ayağını gösteriyordu. Bunlar gerçekte futbolcu olmayan arkadaşlardı. Oyuna ekledi Konami. Düşük seviyeli ama kendilerine az gol sevinçleri vardı. Bir tanesi uçuyordu. O uçan da çok iyiydi aslında da. Videonun kaçıncı saniyesi, dakikası onu hatırlayamadım. Bu da uçan kişiydi. Lili. Evet uçuyordu. Bu çok değişik bir gol sevinciydi. Tekrarladığımız zaman. Bunlar arkadaşlar oyunda yer almayan isimler fakat değişik gol sevinçleri olanlardı. Bu tarz bir şey yine ilerleyen dönemlerde bizi bekliyormuş. Şimdi videoda göreceğimiz futbolcu arkadaşlar aslında gerçek hayatta bir futbolcu değil. Oyunda böyle bir karakter tasarlayacaklar. Bu arkadaşımız bir yayıncımış, oyun yayıncısı. Milyonlarca da takipçisi varmış. Yabancı bir yayıncı. Böyle bir video paylaşıldı. Bu arkadaşın oyuna bir kartı eklenecekmiş. Şimdi görüntüye baktığımızda sanarız Neymar. Şu hareketlere bakın. Gerçek hayatta ama bu arkadaş hiç böyle değil. Kendisi bir oyun oynayan bir yayıncı. Ama kitlesi çok büyük olduğu için Konami'de bir PR çalışması, reklam amaçlı bunu kullanıyor. Şimdi bakıldığında da 100-101 seviyeli futbolcunun yapacağı işleri yapıyor. Gelsin bakalım arkadaşlar hangi ülkeye verilmekte. O zaman deneriz. Kendine has becerileri ve gol sevinçleri var büyük ihtimalle. Böyle bir şey de ilerleyen dönemlerde oyuna eklenecekmiş. Bize verilmez belki Japonlar olduğu gibi. Kendi ülkesinde ya da o bölgede olan insanlara da hediye edilebilir. Paylaşılan görüntülerde bunlar. Oyunda ilerleyen dönemlerde böyle bir gelişme de yaşanacak. Geldikleri zaman ama yine incelemesini gerçekleştiririz. Eğlence amaçlı, reklam amaçlı yapılan şeyler bunlar da. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden sizlere mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.